Merhaba, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Kader yolu numarası 2911 olanlardan bahsedeceğiz. 2911 hayat yolunda olanlar, yaratıcı enerjiyi yüksek prensipler ve bütünlükle yani dürüstlükle birleştirmek, yaratıcılıklarını yüksek bilgeliğe uygun biçimde kullanmanın yollarını bulmak için burada bulunmaktadırlar. Böyle bir yüksek bilgelik, spiritüel yasalar tarafından özellikle 2911'lerin burada yaşayıp öğrenmek için bulundukları yasalar tarafından açıklanır. Diğer çift 11'ler gibi 29-11'ler de müthiş bir yaratıcı potansiyele sahiptirler. Ama ana hayat amaçları tırmanılacak bir tür dağı temsil ettiğinden onlar bir enerjisiyle çalışmayan diğer insanlar kadar bile kendilerini yaratıcı hissetmeyebilirler. Bazı 29-11'ler 11'den önce gelen 2 ya da 9 sorunları üzerinde çalışıyor. Bu sorunlara saplanmış kalmış olabilirler. Bu da onlara ulaşabilecekleri büyük enerjiyle ilgili farkındalıktan yoksun bırakabilir. Birçok 29-11 son derece yaratıcıdır ama enerjiyi idare etmekte, kullanmakta zorlanır. 29-11'lerin doğal yaratıcı potansiyellerinin kapaklarını açabilmeleri için önce kendilerini, kendi merkezlerini, kimliklerini, dengelerini ve sınırlarını yani iki sorunlarını bulmaları gerekir. Ondan sonra başkalarının fikirlerine bağlı olmaktan kurtuluşu içeren 9 sorunu sezgi yasası vasıtasıyla halletmeleri ve sonra kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenmek üzere spiritüel yasalarla bağlantı kurmaları ve ona uygun yaşamaları gerekir. Bazı 29-11'ler kötü muamele ya da şiddetle karşılaştıkları bir çocukluk dönemi yaşamışlardır. Bu yüzden iradelerini yeniden kullanabilir hale gelebilmek ve kendine yeterli güvenli kimlik duygularını bulmak için savaşmaları gerekebilir. İki etkisi güçlü bir rol oynar. 29-11'lerin bazen çatışan yanlarını bütünleştirebilmelerini ve direnme ve katılığa doğru olan eğilimlerini yenmelerini talep eder. 29-11 enerjisiyle çalışanlar ayrıca güvensizlik mücadelesiyle de karşılaşırlar. 11'in 2 kat yaratıcılığı ve birlikte 2 kat güvensizlik de gelir. Bu iki kutbiyetten birinde tezahür eder. Bazı 29-11'ler güvensiz, sinirli ve korkak davranırlar. Diğerleri ise bu derin aşağılık duygusunu uzak, mesafeli ya da aşırı güvenli görünerek davranışlar geliştirerek fazlasıyla telafi etmeye çalışırlar. Örneğin çoğu 29-11'ler çok merhametli olmalarına ve yararlı amaçlara hizmet etme ve bir fark yaratma konusunda samimi bir arzuya sahip olmalarına karşın kaybetmekten ve onun sonuçlarından korktukları için son derece rekabetçi olabilirler ki bu onların aşağılık duygularını yansıtır. Çift 1 ile birlikte 9'un bulunması 29-11'lerin yüksek bir hayra yönelmiş, yüksek bir irade, denge ve sevgi ile birleşerek uyumlanmaya ihtiyacı olduğunu gösterir. Onların yaratıcılıkları duygusal olmaktan çok zihinseldir. Bu yaratıcılık anlam doludur ama genel olarak örneğin 33 sanatçıları kadar renk ve duygu dolu değildir. Fiziksel ölçüleri ne olursa olsun hemen hemen tüm 29-11'ler geniş ve güçlü bir enerji alanına sahiptir. İlham buldukları ya da heyecanlı oldukları zaman çoğu insandan daha az uykuya ihtiyaç duyarlar. Yeni yaratıcı, özgün ya da içgörü dolu bir şey meydana getirmeye karar verdikleri zaman harikalar sergileyecek ve üretecek enerjiye sahiptirler. Ancak onların bol enerjileri iki kenarı keskin bir kılıç gibidir. Büyük yararlar da sağlayabilir, büyük zararlar da verebilir. Enerji hem yaratıcı hem de yıkıcı güçlere hizmet edebilecek bir alettir. Örneğin elektrik enerjisiyle kentlerimizi aydınlatabiliriz veya bir insanı elektrikli sandalyeyle idam edebiliriz. 29-11'ler hayat derslerini öğrendikçe muazzam enerjilerini daha pozitif biçimlerde kullanabilirler. Yoksa kısıtlanmış yaratıcılığın önü kesilmiş ve acı verici kazanını boşaltmak için bağımlılık, yaratıcı davranışlara eğilim gösterebilirler. Tüm bu mücadelelerin yanı sıra 29-11'ler olağanüstü bir potansiyel sergilerler. Sorunlarıyla farkındalık ve kararlılıkla yüzleştikleri zaman bu gezegendeki en yaratıcı insanlar arasına girerler. İki enerjisi başkalarıyla bir biçimde işbirliği yapmayı gerektirir. Ve 29-11'ler hem büyük hem de küçük yollarla insanlığı desteklemek için doğmuşlardır. İster iş adamı ya da şifacı, yapı işçisi, kuaför, postacı, atlet olsunlar, İşleri, merakları, hobileri ya da aile yaşamları vasıtasıyla hayata yaratıcılık kıvılcımını getirme potansiyeline sahiptirler. Hepsinin üstünde 29-11'lerin kaderi yaratıcı enerjilerini insanları yüceltmeye, desteklemeye ve onlara ilham ve şifa vermeye yöneltmektir. Eğer hayat amacınızın pozitifinde ilerliyorsanız bu 29-11'ler ilham bulduklarını hissederler ve açık bir hizmet yolu ile başkalarına ilham verirler.
Yaptıkları her işin altında bu hizmet dürtüsü yatar. Bunlar yaratıcı strateji uzmanları, destekleyici arkadaşlar ve sadık müttefikler olurlar ve insanları doğal karizmaları ile çeker, onlara ilham vererek yol gösterirler. Hangi yaratıcı alanı seçerlerse seçsinler, hedeflerine ulaşmak için olağanüstü bir canlılık ve dayanıklılık göstererek özel bir şey sunarlar. Rahat, gevşemiş ve açık bir halde direkt olarak özden ilham alırlar. 29-11 üzerinde negatif yönde çalışıyorsanız eğer, dış görünüşe göre güvensiz, çekingen ya da soğuk görünüşte kendine güvenen bu bireyler sık sık rekabetçilik ve kaybetme korkusu olarak ortaya çıkan bir aşağılık duygusunun etkisine girdiklerini hissederler. Tahakküm edici ve dik kafalı olan bu kişiler daima kavgaya hazır ve bir şeyleri kanıtlama ihtiyacı içinde görünürler. İnatçı, direnen, sert tabiatlı insanlar olarak bir şeyleri bırakmakta, koy vermekte çok zorlanırlar. Aşağılık duyguları onların hayatlarını heyecan verici kılabilecek yaratıcı riskler almalarını engeller. Kendileriyle ilgili gerçek bir duygudan yoksun, yollarını şaşırmış bir halde düzensiz yüksek enerji devreleri ve çöküntü devreleri arasında gidip gelirler. Hapsedilmiş enerjileri, bağımlılık yaratıcı ya da bozuk davranışlara yol açar ve spiritüel yasa hakkındaki dersleri çoğu kez bir mahkemede onlara verilir. Sağlık konusunda 29-11'lerin yaratıcı enerjilerinin etkisi nedeniyle olağan dışı bir görünüşe sahiptirler. Onların enerji alanı genelde ortalamanın 2 ya da 3 katı fazladır. Yaratıcı bir proje ile ilgili olarak ilham buldukları ya da heyecanlandıkları zaman çoğu zaman diğer insanlar kadar fazla ihtiyaç duymazlar uykuya. Onların çekicilikleri fiziksel özelliklerinden olduğu kadar parlak enerji alanlarından da kaynaklanır. 29-11'lerin üreme organları bölgesi hassastır. Buna alt karın, aşağı sırt bölgesi de dahildir. 29-11'lerin üreme organları enfeksiyonları, kistleri, ağrıları, aşağı sırt ağrısı, kabızlık ya da aşırı kilolar çoğunlukla önü kesilmiş yaratıcı enerjiyle ilgilidir. 29-11'ler diğer hayat yolunda bulunan insanlardan daha fazla kemikleri kırılabilir ya da bu insanlar olağan dışı hastalıklara yakalanabilirler. Öte yandan kötü bir kazadan hiç yara almadan kurtulmak için olağanüstü bir şansa sahiptirler. 29-11'lerin fiziksel, duygusal ya da cinsel sorunları en sık önü kesilmiş yaratıcı enerjiden ya da belirli kötü alışkanlıkların neden olduğu sorunlardan kaynaklanır. 29-11'lerin bilinçaltı telkini açıktır. Bundan dolayı pozitif düşünme, imgeleme ve bilinçaltı üzerinde çalışan diğer şifa yöntemleri akupunktur, shiatsu, elle şifa verme, biyoenerji, beslenme terapileri gibi enerji bezleri üzerinde çalışan şifa yöntemleri çoğu kez klasik tıbbi tedavi ve ilaçlardan daha iyi sonuç verir. Genelde 29-11'ler tahıllar, fasulyeler ya da ara sıra balık, tavuk eti içeren daha ağır ya da ayakları yerde tutan bir beslenme tarzına diğer birçok insandan daha çok ihtiyaç duyarlar. Spiritüel yasaları olduğu kadar beslenme ve egzersiz kurallarına da dikkat göstermelidirler. Çoğumuzdan daha fazla ölçüde 29-11'ler midelerine indirdikleri şey olurlar. Onların duyarlı enerjileri uyuşturucu ya da alkole pek dayanmaz. O yüzden bundan tamamen uzak durmak iyi bir fikir olabilir. Tüm çift birler gibi 29-11'lerde sadece sağlıklı olmak biçimlerini korumak için değil ama enerjilerinin akıcılığını korumak ve bu enerjiyi toprağa bağlamak için ortalama insandan daha fazla egzersize ihtiyaç duyarlar. Forma girdikten sonra egzersize iyi dayanır, ondan kuvvet bularak gelişirler. Her gün egzersiz yapmaları ve yaratıcı işler, meraklar bulmaları 29-11'e bir canlılık ve iyilik duygusu getirir. Çoğunlukla duygusal bir yana sahip olsalar bile 29-11'ler yaratıcı enerjilerini zihinlerinde odaklamaya yatkındırlar. Bu da duygusal ifadelerini engeller. Onlar hislerini bastırmaya ya da alimce ifade etmeye eğilimli olurlar. Duygusal çekingenlik ya da duygulardan yoksun görünmeleri onların ilişkilerini etkiler. 29-11'ler başkaları ile ilişkiye değer verir ve bunun arayışı içinde olurlar. Çünkü kendileriyle bir ilişki duygusundan yoksundurlar. Çoğu 29-11'ler birçok kişiyle arkadaşlık etme ve temasta olmaya değer verirler ve ayrıca kendilerine sürekli destek olacak birine ihtiyaç duyarlar. Ama bazen de aynı zamanda hem ilişki arayıp hem de bağımsız doğalarını öne sürme çıkmazına kısılıp kalırlar. Nadiren katılımcı olan bu kişiler genelde farklı prensiplere inanan bireyciler gibi yaşarlar. Birçok kişi geniş ve uyarıcı bir enerji alanları nedeniyle 29-11'leri çekici bulur. Bununla birlikte kendilerini güvensiz ve çekingen hissederlerken 29-11'ler ilişkilerinde zorluk yaşayabilirler. Yaratıcı enerjileri proje ya da işlere akarken ilişkilere fazla zaman ayıramayacak kadar yaratmakla meşgul olabilirler.
Onların sadakat, güvensizlik ve bağımsızlık damarları hep birlikte karışık ilişkilere yol açabilir. 29-11'lerin cinsel yaşamları bir paradoks olabilir. Bir yandan içlerinden akan enerji miktarıyla çoğu 29-11'ler eğer cinsel enerjilerini yoğun yaratıcı projelere ya da ağır fiziksel eğitime kanalize etmiyorlarsa, enerjilerinin önü kesilmemişse düzenli bir orgazm için güçlü bir ihtiyaç duyarlar. Öte yandan güvensizlik nedeniyle cinselliklerini bastırabilirler ve engelleyebilirler ya da kendilerini geri çekebilirler. Yetersiz işbirliği yapan, yani 2'nin negatifinde yayın yapan, hepsinin üstünde 29-11'lerin duygusal cinsel yaşamları hayatının geri kalan kısmında ne kadar denge yaratmış olduklarını yansıtır aslında. Şimdi de biraz yeteneklerden ve mali durumlardan bahsedelim. Yaratıcılıkları ve varlıklarından dolayı tüm 29-11'ler içlerinde bir mucidin, sanatçının, atletin ve liderin temel modellerine, enerjisine, yaratıcı ilhamına sahiptirler. Birçok kişiyle ilişkide olmaktan ve onlarla konuşup haberleşmekten zevk alan 29-11'ler aynı zamanda toplumun daha büyük hayrına hizmet etmek için burada bulunan güçlü belirleyicilerin paradokslarını temsil ederler. Mali arenada 29-11'ler parayı çekerler. Çünkü para enerji biçimidir ve benzeri çeker. Enerji arttıkça bolluk da onlara akar. 29-11'ler ileri doğru adım attıkları, yaratıcılıklarını pozitif yollardan ifade ettikleri ölçüde mali yönden büyük kazançlar sağlayarak onlar için önemli olan güvenliğe kavuşurlar. Pozitif yönde çalışmadıkları zaman güvensizlik ve yoksunluktan kaynaklanan üzüntü, dış kırıklığı, cesaretsizlik duygularını hisseder ve sergilerler. 29-11'ler için para sadece enerjinin nasıl aktığını izleyip kontrol etmenin bir yoludur. Ancak bazı durumlarda paranın biriktirilmesi bir tür rekabet oyunu ya da başkalarının saygı ve onayını kazanma yolu, yani bu bireyler için güçlü bir dürtü haline gelebilir. Yaratıcı hizmet üzerine odaklandıkları sürece 29-11'ler bolluğun doğal biçimde kendilerine aktığını göreceklerdir. Harry Houdini, Alice Walker, Jim Brown ve Jacobini bazı 29-11'lerin ünlülerindendir. Kaderinizi pozitif yönde değiştirmek için kurallar ve öneriler. Her gün egzersiz yapın. Bu hayatınızı değiştirebilir, hatta kurtarabilir. Güvensizlik hissettiğiniz durumlarda onun üzerine gidin. Beceri kazanmak için pratik yapın. Ondan sonra da yaratıcı enerjinize güvenin. Sizi çeken herhangi bir konuda hafta sonu seminerine veya workshoplarına katılmayı deneyin. Bu sorular üzerinde düşünün. Yaratıcı enerjimi hangi yollara kanalize ediyorum? Önü kesilmiş enerjimi hangi yollardan boşaltıyorum? Şimdiki durumu en iyi nasıl kullanabilir ve en iyi ondan nasıl yararlanabilirim? Başkalarına en çok nasıl hizmet etmekten hoşlanırdım? Başkalarının fikir ve düşüncelerinden çok kendime ve kalbime güvenmeyi nasıl başarabilirim? Eğer bu sorular herhangi bir öngörü meydana getiriyorsa bu içgörüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz? Bunun hakkında düşünün. 29-11'lerin hayatının daha kolay ve yolunda akması için uyması gereken spiritüel yasalar, seçimler yasası, esneklik yasası, eylem yasası, sezgi yasası ve sorumluluk yasasıdır. Bu yasaları evrensel yasalara oynatma listesi altında bulabilirsiniz. Onlarla ilgili verilen alıştırmaları yapmaya çalışın. Her bir yasayı hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi düşünün. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve mümkünse 29-11 kader yoluna sahip arkadaşlarınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.